Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika ama harika, çok güzel şerbetli bir tatlı yapıyorum. Böyle akşama bir misafiriniz gelecek, son dakikada haber verdi ve güzel bir davet sofrası hazırlamanız gerekiyor. Sonunda da tabii çıkartacağınız tatlı çok önemli. Ama yapacağınız bir sürü şey var. Bu tatlı nasıl yetişecek diyorsanız İşte tam size göre. Veya bir misafirliğe gideceksiniz, bunu yapın böyle, oh size bunu getirdim deyip böyle gururla göğsünüzü kabarta kabarta götürebileceğiniz bir tatlı. Hem de şipşak yapılacak bir şey. Hazır böyle Kemal Paşa'yı alıyoruz, yapıyoruz ama onu bambaşka bir boyuta taşıyoruz. Adı da ne oluyor biliyor musunuz? Paşazade tatlısı. İşte böyle dolu dolu görkemiyle Paşazade tatlısı. Paşaların böyle ağzına layık bir tatlı. Lafı fazla uzatmayayım, hemen yapımına başlayayım. Tatlımızın ana malzemesi Kemalpaşa tatlısının yapımıyla başlıyoruz. Aldığım bu hazır paketin arkasında, hepsinin arkasında nasıl pişirileceği yazıyor zaten. Ama burada tek dikkat etmeniz gereken, ben şeker oranını biraz daha düşürüyorum. Mesela benim aldığımda 850 gramdı, 700 gram toz şeker koyuyorum çünkü çok tatlı oluyor. 1250 de su koyuyorum. Yani siz de aldığınızdan daha az şeker koymaya dikkat edin. Şimdi ocağa gidiyoruz ve şeker eriyip de şerbetimiz kaynayana kadar bekliyoruz. Şerbet kaynadı. Bu aşamada ocağın altını kısıyorum ve Kemalpaşa tatlılarımı içine atıyorum. Çünkü dağılsınlar istemiyorum. Bundan sonra kısık ateşte üstü kapalı olarak 20-25 dakika pişecekler. Daha sonra şerbetin içinden alıp soğumaya bırakacağım. Şimdi tatlımızın o nefis muhallebisini yapmaya geldi sıra. 500 mililitre yani 2,5 su bardağı sütümü tencereme koyuyorum. Katı bir muhallebi yapacağız. 1 çay bardağı un. Ve sadece 1 yemek kaşığı şeker koyuyorum çünkü Kemalpaşa da şerbetli bir tatlı. Biraz sonra toz krem şanti koyacağız, onda da şeker var. O yüzden sadece 1 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Ve şimdi güzelce unlar topaklanmasın diye karıştırıyorum. Ve ocağa gidiyoruz. Ocakta böyle muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. İşte muhallebimiz kıvam aldı. Fokur fokur fokurduyor. Şimdi 1 dakika kadar daha pişiriyorum. Ve artık ocağın altını kapatıyorum. İstediğim kıvama geldi. Oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Ara ara da karıştıracağım ki kabuk bağlamasın. İşte gördüğünüz gibi muhallebimiz soğudu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aşamada bir paket değil, bir poşet krem şantiyi ilave ediyorum. 1 paket de vanilya koyuyorum ve şimdi hepsini birlikte çırpıyorum. İşte harika bir krem oldu. Şimdi kapatıp buzdolabına kaldırıp iyice soğutuyorum. Krema dolapta iyice soğudu. Şimdi şöyle krema sıkma torbasına dolduruyorum. Doldurduktan sonra birazcık sıkın ki şöyle ucuna gelsin. Yıldız uç kullanıyorum. Çok daha şık duruyor. Hazırlamış olduğumuz, soğuttuğumuz Kemalpaşaları yatay olarak ortadan 2'ye kesiyorum. Bahar geldi, o yüzden kelebekli tabağımda sunum yapayım size. Daha böyle baharı anımsatsın. Kestiğimiz parçayı alıyoruz ve kremamı güzelce her tarafına gelecek, yayılacak gibi sıkıyorum. Ve üzerine de diğer parçasını koyuyorum. Şu anda bile harika görünüyor. Ve üzerine birazcık daha krema. Ama
Kreması muhallebiden olduğu için o kadar hafif ki bu şerbetli tatlıyı çok çok daha hafif yapıyor ve mükemmel bir tat oluyor. Üzerine biraz da Antep fıstığı koyduk mu? İşte Paşazade tatlılarımız. Şöyle bir tane daha yapalım. Hem şerbetli tatlı yapmış oluyoruz hem de muhallebiyle onu hafifletiyoruz. Tadı çok çok daha güzel oluyor. İşte Paşazade tatlımız hazır, görünümüyle, tadıyla enfes. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kanalıma abone olurken orada abone ol butonu var ya, işte ona tıklıyorsunuz. Bir de onun yanında böyle küçük bir tane zil butonu var. Eğer ona da basarsanız ben her yeni video paylaştığımda, yeni bir tarifte hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmak isterim. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.